Kapadokya eşsiz coğrafyası ve tarihiyle tüm dünyayı etkilemektedir. Bölgenin bu kadar etkili olmasında alanın sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik ve tarihsel özelliklerinin iç içe geçmiş olması en önemli etkendir. Jeomorfolojik açıdan bölgenin en özgün yer şekilleri, peribacaları ve kırgıbayır topografyalarıdır. Peribacaları genel olarak üst üste bulunan farklı sertlik ve bileşime sahip tabakaların farklı oranlarda erozyona uğraması sonucunda oluşan mantar biçimli yer şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Erozyonun şekli ve şiddeti ile kayaçların tabakalanma özelliklerine göre peribacaları şapkalı ya da şapkasız, sütun ya da koni biçimli olabilmektedir. Kapadokya bölgesinin büyük bölümü milyonlarca yıl süren volkanik patlamaların sonucunda oluşan volkanik kayaçlardan oluşmaktadır. Bunlar içerisinde en önemli kayaç, volkanik küllerin oluşturduğu ve ignimbirit olarak isimlendirilen kayaçtır. İgnimbiritler, volkanik patlamalar sırasında volkandan çevreye yayılan piroklastik akıntılar sırasında ortamda biriken pomza, volkan camı ve diğer volkanik malzemelerin karışımından oluşan kayaç türüdür. İgnimbiritler, volkanik patlamanın kuvvetine bağlı olarak yüzlerce kilometre alan içerisine yayılabilirler. İgnimbiritler oldukça yumuşak kayaçlardır ve hem insanlar tarafından kolayca oyulabilmekte hem de sağanak yağmurlar, akarsular gibi dış etmenler tarafından kolayca aşındırılabilmektedir. Dış etkenlerin ignimbiritleri aşındırması sonucunda Kapadokya bölgesinde birçok vadi gelişmiştir. Bu vadilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise hepsinin kendine özgü peribacası ve kırgıbayır şekillerine sahip olmasıdır. Bölgede özellikle peribacalarının bu kadar çeşitli olmasında birçok faktör etkilidir. Mutlak tarihlendirme çalışmalarına göre Kapadokya'da 10 milyon ile 2 milyon yılları öncesinde birikmiş olan 10 farklı ignimbirit tabakası bulunmaktadır. Bu ignimbirit tabakalarının arasında akarsu çökelleri, gölsel depolar, volkanik lavlar gibi farklı türde kayaçlar bulunmaktadır. Her bir ignimbiritin kendi özelliği ve diğer kayaçlar ile olan etkileşimine göre çok farklı morfolojilere sahip kırgıbayır ve peribacaları gelişmiştir. Peribacaları ve kırgıbayır oluşumları Kavak, Zelve ve Cemilköy ignimbiritlerinde yaygın olarak Sarımadentepe, Kızılkaya ve Gördeles ignimbiritlerinde ise seyrek olarak görülmektedir. İgnimbiritlerin en eski tarihlisi ve en önemlisi olan Kavak ignimbiriti çok farklı renk ve dokuya sahiptir. Kalınlığı 10 metre ile 150 metre arasında değişmektedir. 4 farklı evrede birikmiş olan bu ignimbirit içerisinde akarsu çökelleri ve gölsel depolar bulunmaktadır. Yumuşak bir yapıya sahip olduğu için kolay bir şekilde kazılmaktadır ve Kapadokya'da insanların oyduğu mağaraların, kiliselerin, güvercinliklerin ve konutların büyük bölümü bu ignimbirit içerisinde yer almaktadır. İnsan yapıları haricinde bu ignimbirit içerisinde peribacası oluşumu oldukça yaygındır. Videonun ilk 2 bölümünde yani Aşk Vadisi'ndeki peribacaları ve Meskendir Vadisi'ndeki kırgıbayırlar Kavak ignimbiriti içerisinde gelişmiştir. Aşk Vadisi'ndeki tipik şapkalı peribacalarının gövde kısımları gölsel depolardan, şapka kısımları ise Kavak ignimbritlerinden oluşmaktadır. Göreme'de evlerle iç içe bulunan peribacaları da Kavak ignimbiritleri içerisinde gelişmiştir. 9 milyon yıl önce birikmiş olan Zelve ignimbiritleri pembe, beyazımsı sarı renklerdeki pomzalardan oluşmaktadır. Maksimum kalınlığı 120 metredir. Zelve Açık Hava Müzesi, Kızılçukur Vadisi'nde bulunan ve genel olarak şapkasız olan peribacaları bu ignimbirit içerisinde gelişmiştir. Videonun 5. dakika 40. saniyesinden itibaren Kızılçukur Vadisi'ne ait görüntülere ulaşabilirsiniz. Zelve ignimbiritlerini diğer ignimbiritlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bu ignimbiritlerin oluşumu sırasında bölgede yoğun olarak gerçekleşen sıcak gaz çıkış bacalarının oluşturduğu şapka yapılarıdır. Bu gaz çıkış alanları daha serttir ve çevresindeki ignimbirit aşındıkça bir baca olarak korunmuştur. Bu özelliği sayesinde Kapadokya'daki klasik peribacalarından çok farklı görünümlere sahip peribacalarının gelişmesini sağlamıştır. Bu peribacaları Devrent Vadisi ya da diğer adıyla Hayal Vadisi'nde görülmektedir. Kapadokya'da farklı özelliklere sahip üst üste gelmiş ignimbiritler de peribacasının oluşumuna katkı sağlamaktadır. Örneğin videonun 8. ve 9. dakikaları arasındaki Paşabağ peribacalarının gövde kesimleri Kavak ignimbritlerinden, şapka kesimleri ise Zelve ignimbritlerinden oluşmaktadır.
açık krem ve açık gri renklere sahip Cemilköy ignimbiritlerinin maksimum kalınlığı 110 metredir. Nevşehir'de Cemilköy, Taşkınpaşa ve Şahinefendi köyleri civarında, Aksaray'da ise Selime Katedrali civarında bulunan genel olarak şapkasız ve konik biçimli peribacaları bu ignimbiritler içerisinde gelişmiştir. Videonun 8. dakika 40. saniyesinden itibaren Selime Katedrali civarındaki peribacalarına ait görüntülere ulaşabilirsiniz. Kapadokya'daki en yaygın ignimbiritlerden bir tanesi de Kızılkaya ignimbiritidir. Kalınlığı 70 metreye ulaşan ignimbirit kırmızı renktedir. Ihlara Vadisi'nin dik ve dikey çatlaklı kırmızı renkli kanyon duvarları Kızılkaya ignimbritinden oluşmaktadır. Gevşek bir yapıya sahip olan ignimbiritler kolaylıkla aşındırılmaktadır. Bundan dolayı Kapadokya'daki ignimbiritleri içerisinde çok fazla sayıda vadi gelişmiştir. Sel karakterli akarsular tarafından bu ignimbiritler aşınmaya uğrayarak peribacalarının ve Kırgıbayır topografyasının oluşmasını sağlamaktadır. Vadiler genişledikçe, yani yamaçlarını aşındırdıkça eski peribacaları yok olmaktadır. Vadinin gerisinde ilk kez aşınmaya uğramaya başlayan vadi yamaçlarında ise yeni kırgıbayırlar ve peribacaları oluşmaktadır. Ülkemizde yer şekilleri hakkında yapılan en önemli hatalardan bir tanesi de bu şekillerin yaşı hakkındadır. Bu konuda yapılan en büyük hata ise yer şeklinin yaşının kayacın yaşı ile aynı tutulmasıdır. Bilimsel çalışmalara göre Kapadokya'daki peribacalarının daha sert olan şapka kısımları hem yağmur suları hem de akarsular tarafından ortalama 1000 yılda 3 santimetre aşınırken şapkanın ortadan kalkmasıyla birlikte şapkanın altında bulunan yumuşak kesim 1000 yılda 30 santimetre gibi oldukça yüksek hızlarda aşınmaktadır. Bu nedenle peribacaları birkaç bin yıllık sürelerde oluşabilir ve şapkanın ortadan kalkmasıyla birkaç yüzyıl, hatta daha kısa sürelerde ortadan kalkabilir.